Gördünüz dostlar. Öyle güzelce dizdik bakalım. Dostlar, şöyle 1 kilo göğsümüz var. Bugün size harika bir tavuk döner yapacağım. Kendimce. İnşallah sizler de yapar, gayet güzel bir şekilde tüketirsiniz. Ben tarifini vermek benden, uygulaması sizdendir inşallah. Şimdi tavuklarımızı aldık. Şimdi şuraya bir sos hazırlayacağım dostlar. Bu kabımın içine önce bir sos hazırlayacağım. Ondan sonrasında bakacağız. Sosumun neler lazım göstereceğim size. Bakın dostlar, şöyle bir tatlı kaşığı biber salçam var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Biz fazla karabiber kullanmıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kekiğim var. Şöyle bir çay kaşığı zerdeçalım var. Ondan sonra bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir tatlı kaşığı, azıcık daha koyalım. Tuzunu lütfen herkes kendine göre koysun. Baharatlarını lütfen kendinize göre koyun. Sonra da şurada hazır olan benim bir domates sosum var dostlar. Ondan da şöyle 1, 2, 3 patates sosu koyuyorum. Kaç? 3 kaşık. Ve şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. İşte sosumuzun tamamı bu kadardır dostlar. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağız. Ve ne yapacağız? Şöyle karıştırdığımızda güzel bir sos elde edeceğiz. Pardon dostlar. Bir de 2 diş de sarımsağımız var. Sarımsağımızı da rendeleyeceğiz. Dostlar, şöyle bir kaşık da şekerimiz var. Çünkü şeker soslarda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şöyle güzelce şunu da rendeleyeyim sarımsağımızın içine. İsterseniz de siz ezebilirsiniz de ama ben kolay yolu seçtim dostlar. Şimdi doğrayacağım, yani ince ince kıyacağımız şeylerimizi ne yapacağım? Göğüslerimizi bu sosumuzun içine atarak güzelce harmanlayacağım tabii ki de. Bakın sosumuz hazır. Şöyle ne yapıyorum? İkiye ayırıyorum önce. Şuraya koyuyorum ve size nasıl doğrayacağımı gösteriyorum. Bakın mümkün olduğu kadar ince. Bu şekilde bakın dostlar. Bu şekilde doğrayacağım. Bakın. Bu şekilde doğrayacağım ve aldığım her doğradığımı da bunun içine atıyorum dostlar. Sonra görüşeceğiz nasıl olsa. Evde tavuk döner nasıl yapılır? Evet. Bu bezin şunun altına bana ya bir bez ver. Bez getireceğim kaymasın diye. Çünkü kayıyor, oynayınca da ben kesemiyorum. Tamam, tabii parçalarını da kullanacağız. Bakın bir böyle ince doğrayabilirsiniz. Bir de şöyle üstten bir becerebilirsem dostlar göstereceğim size. Böyle de doğrayabilirsiniz. Bakın bu yenilikle yani yine. Tercihlerine karşı. Evet. Herkes kendine göre yapabilir yani. Ben iki yönünde göstereceğim size. Bakın gayet güzel kesiliyor. Benim kızıma karabiber gitti dostlar. Karabiber çok kötü geldi burnuma ya. Böyle doğrayacağız Allah izin verirse. Bakın. Bu şekilde doğrayacağız. Yani hiç fark etmez. Önemli olan ince doğramamız. Enine boyuna olması değil. Bakın bu şekilde doğrayıp duracağız inşallah. Şunu bir tane daha.
Tahta kaymasın diye altına yeşil bir mutfak bezi koyduk. Çünkü tahtamızın altı şişmiş olduğundan oynak. Bakın dostlar, böyle güzel güzel yapıp bunun içine hepsini doğradıktan sonra görüşürüz dostlar. Şöyle hepsini güzel güzel, en küçük parçasını bile ziyan etmeden açarak buraya koydum. Şimdi de her şekline gösterdim. Uzunluğunu, incesini, hepsini gösterdim dostlarıma. İnşallah Allah herkese yapmayı, yemeyi nasip etsin. Bu şekilde bakın, incecik, gayet güzel çıkardım. İşte bazen bıçak elini kapacak ki aşçı olacaksın. Yoksa aşçı olunur mu? Bilme yani. Ben hazır yiyeceği takımındanım. Bir de çenen hazır yiyeci olmasa. Ha. Sana kolay gelsin anneciğim. Sağ ol. Şimdi dostlar, şöyle elime alacağım. Hakkınızı helal edin. Ben böyle seviyorum. Şöyle iyicene harmanlayacağım bunu. Evde en kolay yöntemle tavuk döner. İyicene, güzelcene yedirdikten sonra bunu dolabımıza koyalım. Ağzına bir kapak kapatarak. Elini yıka, streç yapalım. Dolapta biraz beklesin. Bu şöyle yarım saat kadar dinlensin. Vaktiniz varsa dostlar, 1 saat bile dinlendirirseniz çok iyi olur. Yarım kilo patatesim var. Yarım kilo küçük soğanım var. 1 tane büyük patatesim var. Büyük boy. Yarım kilo kadar da domatesim var. 2 tane kapri biberim, 2 tane de yeşil biberim var. Şimdi bunları temizleyelim. Temizlediğimizde görüşürüz dostlar. Şimdi sevgili dostlar, bunları güzelce tertemiz yıkadık, ayıkladık. Şimdi ne yapıyoruz? Tepsimizin içine şöyle alıyoruz. Patateslerimizi, soğanlarımızı. Sonra şöyle iri iri doğrayacağımız, şöyle şunu ayırıyorum dostlar. Bu bana lazım. Gerisini içine doğrayacağım şöyle. Bunu da ayırıyorum. O da bana lazım dostlar. Sonra göstereceğim size onun ne işe yaradığını. Sonra şunu şöyle koyalım. Şu domateslerimizin de ikisini ayıralım. Ve bunları da bunun içine dökelim şöyle. Şimdi bunun üzerine şöyle biraz şunu da koyalım. Şöyle biraz şey atalım. Birazcık kekik atalım. Dostlar. Şöyle. Birazcık tuz. Herkes lütfen kendine göre atsın dostlar. Bakın sonra Allah korusun çok tuzlu olur. Veya çok tuzsuz olur. Nasıl bir tuz kullandıklarını biz bilmiyoruz, cinslerini. Evet. Biraz da bana oradan bir kaşık verir misin kızım? Bakın yine domates sosumuzdan şöyle bayağı 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaşık. Dolu dolu 6 kaşık koydum dostlar. Şöyle bir harmanlayacağım, bakacağım. Bakalım nasıl olmuş diye. Yine elimi vuruyorum. Hakkınızı helal edin. Sizler de istiyorsanız kaşıkla karıştırabilirsiniz.
istiyorsanız da böyle benim gibi elinizin önünde yapabilirsiniz. Bakın böyle güzelce her şeyiyle karıştırdım. Yağını unuttum dostlar. Yine menüyü kurtardım. Evet, yine kızım Allah razı olsun desteğe yetişti. Bakın bu şekilde harmanladıktan sonra. Asıl işi ben yaptım. Şöyle yaptıktan sonra ne yapıyorum? Patatesimizi şöyle orta yerine, yani patatesimizi orta yerine yerleştireceğim. Sonra da kenarlarını şöyle destekleyeceğim ve tamam, bu iş bu kadar. Neyimize? Çöplerimize. Çöplerimiz olmazsa olmazlarımız. Bence elini yıkamalıydın. Elin kaymasın diye. Hayır, çünkü nasıl olsa elimi yine şimdi tavuğumuza vuracağım. Bakın dostlar, ağzını sıkıca kapatmıştım ki tavuğumuzun şey olmasın diye. Dolabımızı sarımsak kokutmasın diye. Yoksa şimdi de sırada ne var? Bunu güzelce büyük bir zevkle. Dostlar, çöpümüzü biraz çıkarıp, tabii çıkarabilirsek, şöyle içe alacağız. Daraltacağız arayı ki etlerimizi rahat geçirelim. Bu şekilde geçireceğiz etlerimizi. Bakın dostlar, ne yapıyoruz? Şöyle güzelce geçiriyoruz çöpe. Uzun, kısa, şöyle bu şekilde geçireceğiz Allah izin verirse. Hepsini üst üste dizeceğiz. Böyle dizdiğimizde görüşürüz dostlar. Şöyle ayırayım, onu en üstüne koyabilirim. Çok güzel açılmış o. Gördünüz dostlar, böyle güzelce dizdik bakalım. Birilerinden ayırdım ki şöyle en son üstünü kapatsın diye şöyle. Bakın. Bu şekilde. Evet. Şimdi de sıra geldi bunlara. Üstlerine birer tane. Şöyle. Evet. Şimdi nereye? Doğru fırına. Ellerimi yıkayayım, geliyorum. Böyle durması daha hayırlı. Şöyle çevireyim. Şöyle dur. Bakın dostlar. Heyecanlandım. Dönerimiz hazır. Şimdi ekmeğimizi de şöyle ne yapıyorum?
ikiye bölüyorum lavaşımızı ve şöyle güzel bir katlıyorum. Önce bir çataldan şöyle soğanımızdan alıyorum. Şu şekilde eziyorum. Bakın. Ey Allah. Bakın gayet güzel. Soğanlarımızdan alıp böyle yapmak gerçekten mükemmel. Bakın. Sonra da şöyle tutuyorum ve bakın. Kısım vericiye gerek yok. Bana küçük bir şey verirsen tabak, daha güzel kestiğim oraya dökülebilir. Bakın. Peki. Bakın dostlar. Hani dönercideki gibi belki şeyimiz yok ama gayet güzel kesebileceğimiz bizim de döner bıçağımız var. Döner tabağımız var. Bak böyle gayet güzel. Bakın çok da bakın böyle harika bir dönerimiz oldu. Allah herkese yapmayı ve yemeyi nasip etsin inşallah. Sonra da şöyle üzerine pişmiş biberlerimizin, ben kabuğunu sevmediğim için çıkarıyorum dostlar. Eğer siz biberi kabuklu seviyorsanız çıkartmanıza gerek yok. Biberlerin kabuğunu şöyle kabuğunu soyaraktan üzerine yerleştiriyorum. Balkonda esiyor anne. Çok tatlı tatlı. Şöyle bir tane de domatesimizden şöyle güzel koyalım. Bakın. Wow. Tamam. Şimdi böyle içi dolu dolu ve harika bir, isteyen şöyle turşumuzdan da koyuyorum. Yeter. Çok acı olmasın. Olmaz. Ve şimdi dönerimizi güzelce sarıyorum. Ve tabağımıza alıyorum. Tamam. Şöyle de bir keseyim. Siz de görün. Ben çok kalın ekmekli olsun istemediğim için böyle lavaşımızı böldüm. Siz birer ekmeğe de koyabilirsiniz. Gayet sulu sulu güzel. Yanında da istiyorsanız patateslerinden de. Evet. Teşekkür ederim kızım. Oh. Harika olmuş dostlar. Lahana turşumuz. Dönerimiz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube'dayız. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve özellikle yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.